Merhaba, bugün öyle bir kitabın, öyle bir dünyanın içine dalıyoruz ki Nikolay Gogol'un başyapıtı Ölü Canlara yakından bakacağız. Ama bu sadece bir roman değil, emin olun. Bu 19. yüzyıl Rusyası'nın paslanmış ruhuna tutulmuş acımasız bir ayna. Kulağa ne kadar tuhaf geliyor değil mi? Yani zaten ölmüş birini nasıl satın alabilirsin ki? İşte bütün hikaye bu imkansız görünen absürt sorunun etrafında şekilleniyor. Bu soru, kahramanımızın aklına gelen, dahiyane, bir o kadar da alçakça bir dolandırıcılık fikrinin tam merkezi. Hadi, gelin bu işin aslını bir öğrenelim. Olayın sırrı tam olarak bu işte. Ölü canlar dediğimiz şey aslında korkunç bir bürokrasi açığı. O dönem Rusyasında serfler yani toprağa bağlı köylüler birer mülk olarak görülüyor, alınıp satılabiliyor. Devlet de ölen serfleri bir sonraki nüfus sayımına kadar kayıtlardan düşmüyor. Bu ne demek? Toprak sahipleri aslında var olmayan bu mülkler için boşuna boşuna vergi ödemeye devam ediyor. Kahramanımız içinse bu durum kaçırılmayacak bir fırsat demek. Ve işte karşınızda Çiçikov'un şeytani zekayla kurgulanmış planı. Bakın ne kadar basit. Toprak sahipleri zaten bu vergi yükünden kurtulmak için dünden razı. Çiçikov ise sadece kağıt üzerinde var olan bu insanlarla gerçek bir servet yapmanın peşinde. İlk bakışta herkesin kazandığı bir durum gibi değil mi? Ve böylece kahramanımız Çiçikov atlıyor arabasına, Rusya'nın uçsuz bucaksız taşrasında bir yolculuğa çıkıyor. Peki ne için? Satın alınması imkansız bir şey için alışverişe çıkıyor. Ölü canlar için. Bu yolculuk onu Rus toplumunun en tuhaf, en acayip karakterleriyle karşı karşıya getirecek. Çiçikov'un kapısını çaldığı her toprak sahibi aslında o dönemin düzeninin bir parçası ve her biri çürümekte olan bir toplumun farklı bir yönünü, farklı bir günahını temsil ediyor. Gogol'un o keskin eleştirisi işte bu karakterlerin her birinde hayat buluyor. İlk durağımız Manilov'la tanışın. Ah Manilov, gerçek dünyadan o kadar kopuk ki çiftliğini yönetmek yerine evinden Moskova'yı görebileceği bir kule yapmanın ya da nehrin üzerine şık köprüler kurmanın hayalini kuruyor. Aşırı nazik, aşırı duygusal ve pratik zekadan nasibini hiç almamış biri. Düşünsenize, Çiçikov'un birkaç tatlı sözü karşısında hemen eriyip bitiyor. Her yetkiliye, her misafire böyle abartılı övgüler yağdırıyor. Bu da onun ne kadar kolay kandırılabileceğini ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu bize gösteriyor. Çiçikov için bundan daha iyi bir başlangıç olabilir mi? Ve Manilov'dan sonra tam 180 derece ters bir karaktere geliyoruz, Sobakeviç. Ayı gibi kaba, her şeye şüpheyle yaklaşan ve etrafındaki herkesin birer dolandırıcı olduğunu düşünen bir adam. Onun dünyasında nezakete, hayallere falan yer yok. Sadece kaba, somut gerçekler var. Sobakeviç'in dünyaya bakışı işte bu kadar net. Herkes ya ahmaktır ya da üçkağıtçı. Bu yüzden Çiçikov'un teklifini duyunca zerre kadar şaşırmıyor. Hatta tam tersi, ölen serflerinin ne kadar sağlam olduğunu, ne kadar işe yarar insanlar olduğunu anlatarak pazarlığa girişiyor. Sanki kaliteli kereste satıyor. Onun için insan hayatı bile bir alım-satım meselesi. İşte bu karşılaştırma, Gogol'un eleştirdiği toplumun iki zıt kutbunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Biri nezaket budalası bir hayal dünyasında çürürken, diğeri kaba saba bir maddecilik içinde ahlakını tamamen yitirmiş. Ve Çiçikov, o ise bu iki dünyanın arasında vals yapar gibi geziniyor. Şimdi de sahneye tam bir baş belası çıkıyor, Nozdrev. Kumar, abartılı yalanlar, kaos, ne ararsanız var. Gittiği her yeri karıştırmak için yaşıyor resmen. Güvenilmez, fevri ve Çiçikov'un planı için yürüyen bir saatli bomba. Onun karakterini anlamak için çalışma odasındaki sözde hazinelere bakmak yeterli. Yani şunlara bir bakın. Hepsi değersiz, hepsi anlamsız. Tıpkı anlattığı yalanlar gibi bu eşyalar da sadece birer gösteriş ve aldatmacadan ibaret. Ve geldik çürümenin zirvesine, son noktasına. Plüşkin. O kadar açgözlü, o kadar pinti ki, sahip olduğu devasa servet, malikanesi, her şeyi gözlerinin önünde çürüyüp gidiyor ama o bir kırıntıyı bile harcamıyor. İnsan ruhunun paraya nasıl köle olabileceğinin en trajik, en acı örneği. Peki Çiçikov bu kadar ölü canı topladıktan sonra ne yapıyor? İşte şimdi planın en heyecanlı ve en absürt kısmına geçiyoruz, bürokrasi balesine. Bu yasa dışı anlaşmaları yozlaşmış devlet dairelerinde resmileştirme çabası.
Kasabanın bürokratları için kanun dediği nedir ki? Esnetilir. Chichiko, o büyüleyici tavırlarıyla ve tabii ki doğru ceplere giren birkaç banknotla var olmayan bu insanlar için tapuları tıkır tıkır onaylatıyor. Sistem o kadar bozuk ki bir kişiye değil, sahtekarlığın ta kendisine hizmet ediyor. İşte şu fısıltı. Katip Ivan Antonovich'in söylediği şu söz her şeyi özetliyor aslında. Büyük yolsuzluklara gerek yok. Sistemin çarkları bu küçük, gündelik rüşvetlerle dönüyor. Herkes kendi payını aldığı sürece kimse soru sormuyor. Ama Çiçikov'un bu ustaca kurduğu plan tam da zirveye ulaşmışken beklenmedik bir yerden darbe alıyor. Bütün kasaba bir anda dedikodu ve paranoya cehennemine sürükleniyor ve her şey tepetaklak olmak üzere. Ve işte o an, kıyametin koptuğu an. Valinin balosunda, kasabanın en güvenilmez adamı, kaosun vücut bulmuş hali, Nozdrev, bombayı patlatıyor. Ve bütün planın sonunu getirecek fitili ateşliyor. Tek bir cümle ve bu cümle bütün kasabayı adeta ateşe veriyor. Çiçikov'un gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışırken herkes aklını yitiriyor. Mantık falan kalmıyor, en akıl almaz, en vahşi teoriler havada uçuşmaya başlıyor. Söylentiler çığ gibi büyüyor. Akıl alır gibi değil. Önce diyorlar ki bu kılık değiştirmiş bir ajan. Sonra yok valinin kızını kaçıracak. Bir başkası çıkıyor, kalpazan bu adam diyor. Ama işler öyle bir noktaya geliyor ki hani buna kim inanır dersiniz? Evet, yanlış duymadınız. Kasaba halkı Çiçikov'un aslında sürgünden kaçan Napolyon olduğuna karar veriyor. İşte bu, Gogol'un toplumun nasıl bir anda toplu bir deliliğe sürüklenebileceğini gösterdiği en parlak, en komik anlardan biri. Peki tüm bu komedinin, bu trajedinin arkasında yatan asıl mesaj ne? Yani Gogol neden bize dürüst, erdemli bir kahraman yerine Çiçikov gibi bir düzenbazı anlatmayı seçti? Cevap, bizzat Gogol'un kendisinden geliyor. Diyor ki, madem öyle, biz de alçağımızı koşalım arabaya. Yani ahlaken çökmüş bir dünyayı ifşa etmek için ahlaken kusurlu birini kullanıyor. Çünkü ancak bir alçak, diğer alçakların arasına bu kadar rahat sızabilir ve onların gerçek yüzünü ortaya çıkarabilir. Çiçikov, aslında Rusya'nın röntgenini çeken bir araçtan başka bir şey değil. Ve bu da bizi şu soruya getiriyor. Gogol 19. yüzyılın Rusyasına bir ayna tuttu. Peki bugün o aynayı kendimize, kendi toplumumuza tutsak acaba ne görürdük? Gogol'ün anlattığı o açgözlülük, o bürokratik saçmalıklar, o toplu histeriler günümüz dünyasına ne kadar uzak, ne kadar yakın? Belki de ölü canlar sadece geçmişin değil, bugünün de hikayesidir. Ne dersiniz?